Hiç sorguladın mı o sabahı, o mevsimi, o yılı neden tam da sen seçmişsin gibi? Bu dünyaya adım attığımı? Takvimde yer alan doğum tarihin, günlere karışıp giden sıradan bir rakam değildir. O tarih sana, özgü ilahi yazgının, varlık sebebinin ve bu topraklardaki derin amacının en kadim belgesidir. Yüce Yaratan, sen henüz ana rahmindeyken, hatta bu alemin zamana ve mekana kavuşmadan çok önce, ezel meclisinde seni zaten tanıyor. Seni biliyor ve seni görüyordu. Tasavvuf geleneğinde biz buna sabit ayn deriz. Yani senin hakikatin ilahi ilimde ta başından beri mevcuttu. Çektiğin her nefes, attığın her adım ve bu kainata geliş vaktinin kendisi büyük bir ustalıkla dokuma yapılmış ilahi bir planın parçasıdır. Şunu düşün. Doğduğun o gün sende var olan eşsiz kapasitenin ve bu yeryüzündeki amacının belki de en açık göstergesidir. Bu sohbette seninle bazı doğum tarihlerinin içinde gizli duran manevi derinlikleri ve bu tarihlerin hayatındaki ilahi rolü nasıl işaret edebileceğini birlikte keşfedeceğiz. Kendi bünyende özel bir yaratılış sırrı taşıyıp taşımadığını gösteren alametleri nasıl okuyacağını öğreninecek, içindeki o kadim cevheri gün yüzüne çıkaracaksın. Uzun yıllar boyunca sıradanlığın çok ötesinde bir vazife için var olduğuna yürekten inanan içinde hep büyük bir ufka yönelme özlemi taşıyan pek çok yolcuyla yüz yüze geldim. Belki sen de zaman zaman bu dünyaya tam anlamıyla ait olmadığını, sanki görünmez ama büyük bir işin adamı ya da kadını olarak buraya yerleştirildiğini hissettin. İşte bu his tesadüf değildir. Doğum günlerimiz, çoğumuzun zannettiğinden çok daha zengin tasavvufi ve ruhani anlamlar barındırır. Bugün hakikatin o kadim aynasından süzülen hikmetlere birlikte dalacak ve doğduğun o günün neden hiçbir zaman bir rastlantı olamayacağını idrak edeceğiz. Kadim ilim geleneğinin ışığında büyük ariflerin hayat hikayeleriyle ve senin kendi iç yolculuğuna yol gösterecek pratik öğütlerle yaratılış amacını arayan o kalbine bir meşale tutacağız. Buradaki niyetimiz ruhunu onurlandırmak, doğum gününün ilahi bir mühür olduğunu gözler önüne sermek, kendini neden hep farklı hissettiğini açıklamak ve sana takdir edilmiş, o büyük yolda emin adımlarla ilerleme cesaret ve gücünü vermektir. Şimdi bir an dur ve bu tevafuka tanıklık etmek için yorumlara doğduğun gün ve ayı bırak. Bu sıradan bir merak değil. Aynı manevi rotada yürüyen, birbirini anlayan ruhların bir araya gelerek oluşturacağı sevgi dolu bir halkaya atılan ilk adımdır. Eğer kalbinde ilahi, hakikate dair bir iman taşıyorsan ve bu türden derin arayışlar seni içten çekiyorsa, hemen şu an bu kanala abone ol. Birlikte bazı doğum tarihlerinin o gizemli ve özel anlamlarını çözecek, inanç ve dayanışmayla örülmüş bir gönül köprüsü kuracağız. Kainatta hiçbir şey, ama kesinlikle hiçbir şey başıboş değildir. Hiçbir şey salt bir tesadüfün ürünü olamaz. Büyük Şeyh İbn Arabi'nin mirasından süzülüp diyebilirim ki, varlık sahnesindeki her zerre Allah'ın isimlerinin ve sıfatlarının bir yansımasıdır. Gündelik hayatın en sıradan anlaşmalarından tutun da bu dünyaya ilk adım attığın o katlı ana kadar her şey mutlak kudretin kaleme aldığı o büyük senaryonun ayrılmaz bir satırıdır. Kur'an-ı Kerim bize bir yaprağın bile onun ilminin dışında yere düşmeyeceğini haber verir.
Bu derin gerçek Allah'ın her bir cana, her bir bireye nedenliğince bir ihtimamla eğildiğinin ve her insanın özünde ne kadar kıymetli ve biricik bir amaç taşıdığının en çarpıcı delilidir. Bu yüce hakikat kalbimize şunu fısıldar: doğduğumuz o gün, takvime gelişi güzel düşünmüş bir nokta değil. Yüce Allah'ın özenle ve sonsuz hikmetiyle seçtiği, senin bu dünya sahnesine çıkış vaktindir. Maneviyatın enginliklerine indikçe hayatlarımızın nasıl bir anlam yükü taşıdığını ve doğum günlerimizin ilahi bir çağrının sessiz sesi olabileceğini daha berrak görürüz. Alemlerin Rabbinin, başındaki saç tellerinin sayısını dahi bildiğini hatırlayan o yüce şefkati bir düşün. Bu, onun senin hayatının her ayrıntısına nasıl tek tek özenle dokuduğunun kanıtıdır. O seni bir damla sudan, küçücük bir nutfeden yaratmadan önce biliyor, kalbine gizli bir emanet üflüyor ve seni bu yeryüzüne bir halife, bir şahit olarak gönderiyordu. Bu hakikati kavramak, varlığımızın ezelde yazılmış o muhteşem mahiyetini anlamak demektir. Her doğum günü yalnızca yaşadığımız bir kutlama değil, bize lütfedilen bu ilahi plana şükrettiğimiz, kainatın o sonsuz örgüsündeki yerimizi idrak ettiğimiz bir tefekkür durağıdır. Bu bilinç bizi, daha büyük bir hikayenin parçası olduğumuz farkındalığıyla yaşamaya ve her günümüzü o ilahi amaca yaraşır bir ağırlıkla adamlamaya davet eder. Doğum tarihlerinin bu ehemmiyetini gerçek anlamıyla kavrayabilmek için kadim zamanların ve kutsal tarihlerin sembolik evrenine girmeliyiz. Köklü geleneklerde ve manevi ilimlerde sayılar ile tarihler yalnızca birer rakam değil, derin sırları bünyesinde saklayan birer şifredir. İlmi hafız ve rakamların esrarı olarak bilinen bu derin anlayışta zamanın her anı ilahi iradenin bir tezahürüdür. Peygamberlerin hayatlarına şöyle bir bakarsak, önemli dönüm noktalarının, mucizelerin ve bereketli başlangıçların hep belirli manevi döngülere ve tarihlere denk geldiğini fark ederizdir. Zifiri karanlığın en yoğun olduğu anın, şafağı ve güneşi bağrında taşıması, gecenin aydınlığa çöküşün rahmete dönüşümünü simgelediği gibi, sayıların değil de bize kainatın o muhteşem nizamını anlatır. 7 sayısı, mesela manevi alemde bütünlüğün, kemalin ve ilahi uyumun simgesidir. 7 kat sema, 7 tavaf, nefsin 7 mertebesi. Yaratılışın içindeki o büyük nizam, her anın ve her rakamın Allah'ın büyük tasarımına nasıl özenle yerleştirildiğini ortaya koyar. Bu kadim çerçeveyi kavramak, kendi doğum tarihimizin o büyük ilahi desene nasıl işlendiğini görmemizi mümkün kılar. Önemli manevi olaylar nasıl ki belirli vakitlerde gerçekleştiyse, senin de tam o anda bu dünyaya gelişin, sünnetullah'ın, yani Allah'ın kainattaki değişmez kanunun ve hikmetinin bir parçasıdır. Bu ince kavrayış, doğduğumuz günün sıradanlığı yanılsamasını kırar ve içindeki ilahi gücü hissettirmemize olanak tanır. Manevi öğretilerdeki zaman sırrını incelediğimizde, bazı doğum tarihlerinin olağanüstü bir ağırlık taşıdığını ve sanki önceden işaretlenmiş gibi durduğunu görürüz. Asırlar boyunca arifler, alimler ve ruhani rehberler, belirli vakit ve mevsimlerde dünyaya gelenlerin ilahi lütuflar, önderlik hasletleri ve Allah'ın planını yürütme konusunda özel kabiliyetlerle donatıldığını gözlemlemiştir. Bunlar asla gelişigüzel rastlantılar değildir. İbn Arabi'nin işaret ettiği üzere,
Zamanın her diliminde Allah'ın farklı bir ismi tecelli eder. Doğum tarihin, fıtratına kazınmış sırları fısıldayan bir iz ya da insanlığa hizmet için verilmiş gizli bir güç aşısı olabilir. Ancak şunu bilmelisin, sayılar ve tarihler tek başlarına hiçbir güç barındırmaz. Onlar yalnızca mutlak yaratıcının kudretinin önünde duran birer örtüdür. Geybı ve kaderi yalnızca Allah bilir. Örneğin 3 rakamının yoğun biçimde belirdiği günleri ya da Rabbimizin tabiata yeniden can verdiği baharın uyanış mevsimini düşün. Bu zaman dilimleri manevi gelenekte genellikle yaratılışın coşkusu, yeniden diriliş ve şifa nuruyla özdeşleştirilir. Bu vakitlerde doğanlar, içlerindeki ilahi nefesle derin bir bağ kurma eğilimindedir. Hem kendi ruhlarını hem de başkalarının kırık kalplerini Allah'ın izniyle iyileştirme konusunda fitri bir beceriye sahiptir. Onlar insanlığa şifa sunacakları, güzelliği yansıtacakları, yaratıcı mecralara doğal olarak çekilirler. Hazreti İbrahim'in gökyüzüne, yıldızlara ve aya bakarak, kainatın sırrını arayıp Rabbini bulduğu ve içindeki ilahi nuru uyandırdığı o kutlu ana benzer. Biçimde bu fıtrata sahip olanlar da ruhlarında o kadim ilahi aydınlanmanın ateşini taşırlar. İlhamını inancından alan ve ortaya koyduğu eserlerle sayısız insana huzur bahşeden, kendi içindeki ilahi rehberliği her nefeste hisseden nice yüce gönüllü ruh, bu tarihin taşıdığı sırrın aynasıdır. 5 rakamının manasını barındıran günlerde ya da tabiatın coşkun bir bereketle dolup taştığı o güzel mevsimlerde dünyaya gelenler ise genellikle ilahi bir lütuf, görünmez bir himaye ve Allah'ın El-Hafız, yani her şeyi koruyan ismiyle kuşatılmış bir hayat sürerler. Onların yolu Rabbimizin adımlarını pekiştirdiği ve yön gösterdiği mucizevi tevafuklarla örülüdür. Allah'ın adaleti ve rahmetinin bir kalkan gibi sardığı bu koruma söz konusu vakitlerde doğanların hayatında sıkça gün yüzüne çıkar. Büyük bir kazadan son anda kurtulan, hayatın en çetrefilli dönemeçlerinde görünmez bir elin kendisini tuttuğunu hisseden ve bu ilahi korumanın şuuruyla yaşamını sevgiye ve insanları anlamaya adayan kimselerin hikayeleri işte bu tarihin sırrını taşır. Ayın 7'sinde ya da güneşin ve aydınlığın zirveye ulaştığı o parlak vakitlerde dünyaya gelenler, o gizemli ve kamil 7 sayısının gölgesinde bütünlüğü ve El-Hadi ismi, yani hidayeti bahşedenin nurunu simgeler. Bugün de hayata atılanlar, gerçeği arayan kalpleri daima aydınlanmaya yönelmiş hakiki manevi yolculardır. Onlar doğal olarak başkalarına rehberlik edecekleri, öğretecekleri ve manevi yollarında ışık tutacakları vazifelere yönelirler. 7 sayısının kainattaki o mükemmel simetrisi, onların ruhlarında da bir denge arayışı doğurur. Küçük yaştan itibaren kalbini Hakk'a adayan, sözleriyle çevresini derinden etkileyen ve Allah'ın nizamını aktararak nice kalbe şifa olan rehberler, çoğunlukla bu uyumun içinden çıkar. 9 rakamının esrarını barındıran günlerde ya da tabiatın hasılı durduğu, yaprakların döküldüğü ve olgunluk mevsiminin başladığı o hüzünlü ama bereketli vakitlerde dünyaya gelmek, derin bir gelek ve El-Hakkim isminin hikmetini, yani her şeyin ardındaki derin amacı kavrama yeteneğiyle güçlü bir bağ taşır. Bu tarihte doğanlar, üstlendikleri işleri olgunluğa erdirme ve olayların gerisindeki gizli hikmeti okuma konusunda
fıtri bir sezgiye sahiptir. Yeryüzündeki her şeyin bir zamanı, her işin bir vakti olduğu, hakikati onların özünde yaşar. İnsanların hayatlarındaki büyük dönüm noktalarında rehberlik eden, fırtınalı dönemlerde kalplere sükunet ve anlam katan o bilge ruhlar, bu tarihin taşıdığı sırrın ta kendisidir. Kışın en derin, gecenin en uzun olduğu o ağır kış günlerinde dünyaya gelen tarihlerin ise olağanüstü anlar, ilahi muhabbet ve Allah'ın elvedüd, yani sonsuz sevgi ve şefkat kaynağı olan isminin tezahürleriyle yüklüdür. Karanlığın en yoğun bastırdığı anda içindeki ışığı keşfetme misyonunu yüklenen bu vakitlerde doğanlar, hayatlarını şefkatle, iyilikle ve insanlar arasında ilahi sevgiyi yaymakla geçirirler. Kendini başkalarına hizmet etmeye, karşılıksız vermeye ve karanlığın ortasında bir kandil olmaya adayan o yüce ruhlar, varoluşlarının hakkını tam da bu sevgiyle öderler. Kendi ruhani yolculuğunda farklı tarihlerde doğmuş ama her birinin yüzünde o ilahi, amacın nuru parlayan nice insan tanıdım. Kimi önderlik vasfıyla büyük bir topluluğa umut oldu. Kimi isel keşifleriyle karanlıkta kalanların önünü aydınlattı. Bu hayat hikayeleri bize açıkça gösteriyor. Doğum günlerimiz takvimdeki sıradan yapraklar değil. Bize emanet edilen ilahi rollerin ve içimizdeki gizli güçlerin en sadık aynalarıdır. Bu tarihlerin anlamını kavramak güzel bir başlangıçtır. Ancak şunu da bil, özel bir misyonla donanmış olmak, yalnızca doğduğun günün rakamlarına bağlı değildir. Allah'ın sana biçtiği o kaftanı giydiğinin işaretleri, çoğu zaman çok daha ince, çok daha derin ve çok daha anlamlıdır. Bu işaretleri okuyabildiğinde sana özgü biçimde çizilmiş o eşsiz yolu daha berrak görürsün. Bu farkındalıkla adımlarını Allah'ın rızasına daha da yaklaştırır. İnançla ilerlersin. Bu alametlerin en belirgin olanı, kendini bildiğin günden bu yana içini kemiren o farklılık ve gariplik hissidir. Belki çocukluğundan beri akranlarınla tam olarak buluşamadığını, sanki bir garip diyarda yabancı gibi yaşadığını hissettin. Tasavvufta biz buna gurbet ya da garip olma deriz. Sevgili Peygamberimiz, İslam garip olarak başladı ve yine garip haline dönecektir. Ne mutlu o gariplere buyurarak bu ruhları müjdelemiştir. Bil ki bu gariplik hissi bir eksiklik değil. Bilakis senin ilahi amacının en parlak nişanesidir. Hazreti Yusuf'un hikayesini hatırla. Küçücük bir çocukken gördüğü o büyük rüyalar onu kardeşlerinden ayırıyor. Onu farklı kılıyordu. Bu farklılık başlangıçta kıskançlığa, kuyuya atılmaya ve ağır sınavlara yol açmış olsa da, aslında Allah'ın onun için hazırladığı büyük planın ilk basamağıydı. Toplum içinde kendini hep kenara itilmiş hisseden, anlaşılamayan nice insan, zamanla içindeki bu garipliğin Allah'ın kendisine sunduğu bir lütuf olduğunu keşfetti. Senin benzersizliğin, büyük işler başarmak için özel bir fıtratla yaratılmış olduğunun kanıtıdır. Allah senin için çok özel bir görev tayin etti ve seni farklı kılan tüm o özellikler, bu görevi yerine getirebilmen için sana verilmiş anahtarlardır. Başkalarına benzemeye uğraşmak yerine, kendi özgünlüğünle yaratana nasıl yaklaşabileceğini düşün. Hakikat yolunda husus bir paya sahip olduğunun bir diğer güçlü göstergesi ise, hayatında sıkça yaşadığın o ilahi koruyuculuk anlarıdır.
Bazen içine doğan güçlü bir sezi, rüyanda gördüğün bir işaret ya da asla tesadüf diyemeyeceğin o çarpıcı tevafuklar silsilesi seni duraksatır. Tıpkı Hazreti Musa'nın çöl gecesinde Tür Dağı'ndaki o ateşi görüp ilahi bir çağrıya muhatap olması gibi. Bazen sıradan bir günde içinden gelen bir sesle rotanı değiştirirsin ve büyük bir felaketten son anda sıyrılırsın. Ya da tam ihtiyacın olduğu anda karşına çıkan bir dostun söylediği tek bir söz. Tüm düğümlerini çözer. Bunlar salt şans değildir. Yüce Yaratıcının seni görünmez kanatlarıyla kuşattığının ve seni asıl amacına doğru yönlendirdiğinin açık delilleridir. Bu anlara karşı yüreğini uyanık tut. Güçlükler ve karanlık anlar karşısında bu ilahi rehberliğe dayanmayı öğren. Tefekkür et, dua et ve bu işaretlerin seni nereye davet ettiğini anlamaya çalış. Maneviyatta derinleşmeye meyilli kalpler ilahi planın bir parçası olarak çoğunlukla ruhani yetenekler ve derin bir sezgiyle donatılır. İnsanların dertlerini derinden hissetme, kalplere deva olan sözler söyleme, olayların perdesi arkasını görebilme gibi hasletler. Ümminin ferasetinden sakının zira o Allah'ın nuruyla bakar denilmiştir. Bu hasletler yalnızca senin için değil, etrafındakilere şefkat, sunman ve iman topluluğunu güçlendirmen içindir. Başlangıçta bu derinlik seni ürpertebilir. Tıpkı kabiliyetlerini ilk fark ettiğinde geri çekilen ama sonunda bu lütufları insanların hakikate kavuşması için kullanan güzel ruhlar gibi. Ve bil ki ey yolcu, Allah bir kuluna yüce bir makam dilediğinde o kulun yolu çoğunlukla güllerle değil dikenlerle döşelidir. Çektiğin acılar, karşına çıkan büyük engeller ve içinden geçtiğin yıkımlar seni mahvetmek için değil, nefsini arındırmak, seni cilalanmış ve pürüzsüz bir ayna haline getirmek içindir. Hazreti Eyüp'ün sabrını düşün. Öyle ağır imtihanlardan geçti ki ama kalbindeki ilahi aşktan tek bir zerre taviz vermedi. O sınavlar onun imanının mührü oldu ve nihayetinde Rabbi onu eskisinden çok daha büyük nimetlerle mükafatlandırdı. Hayatında her şeyin alt üst olduğu, elindeki her şeyi yitirdiğini hissettiğin anlar gelebilir. Ama karanlığın en koyu bastırdığı an, şafağın en yakın olduğu andır. O enkezin içinde duayla, sabırla ve kendini tanıma çabasıyla doğrulduğunda artık önceki sen değilsin. Acıların en büyük manevi gücüne dönüşür ve aynı karanlıktan geçenlere ışık tutan bir rehber haline gelirsin. Karşılaştığın her sıkıntıyı ve her belayı Allah ile arandaki bağı güçlendiren bir lütuf olarak değerlendir. O her an seninledir ve seni o büyük vazifeye hazırlamaktadır. Bu işaretleri hayatında ararken en çok ihtiyaç duyacağın şey kendini tanımaktır. Zira nefsini bilen Rabbini biliyor. Gerçekte kim olduğunu, nelerin kalbine sevinç verdiğine, zaaflarını ve güçlü yanlarını kavradığında hayat yolunda çok daha yerinde kararlar alırsın. Merhamet ve yardımseverlik sende, güçlüyse hayatını bu yola adarsın. Kendi sınırlarının farkındaysan, ruhunu bunaltacak ve asıl amacından uzaklaştıracak çıkmaz sokaklara sapmaktan korunursun. Kendini tanımak aynı zamanda fırtına koptuğunda kökleri derinlere ulaşmış bir ağaç gibi sağlam durmanı sağlar. Değişimden çekinmez, ilahi sürprizleri tam bir tevekkülle karşılarsın. Eğer bu iç keşif yolculuğunda daha da ilerlemek,
kendi özüne daha derinlemesine ulaşmak istersen, İlk sabit yorumdaki bağlantıya tıklayarak sana özel hazırlanan rehbere erişebilirsin. Şimdi bir amacın olduğunu bilmenin ötesine geçelim ve bu ilahi çağrıyı tam bir teslimiyette nasıl yaşayacağımızı konuşalım. Bu yüreğini sonuna dek açmayı, sarsılmaz bir imanı ve içindeki hakikati yansıtan eylemleri gerektiriyor. Bu yolda yürümek nefse ağır gelebilir. Fakat Allah'ın senin için çizdiği o muhteşem tabloyu tamamlamak için kaçınılmazdır. Bu kendi küçük arzularını ilahi iradenin engin okyanusunda eritmeyi ve derin bir tevazuyu zorunlu kılar. Hazreti Meryem'in o mutlak teslimiyetini hatırla. Ona ilahi plan müjdelendiğinde tüm varlığıyla Allah'a yönelerek eksiksiz bir teslimiyet sergiledi. Bu büyük teslimiyet onun adını çağları aşarak taşıdı. İçindeki korkularla boğuşan, adım atmaktan çekinen ama nihayetinde süregelen bir tefekkür ve duayla o ilahi çağrıya boyun eğen ve böylece nice insanın doğru yolu bulmasına vesile olan ruhları hatırla. Sen de çağrını tüm yüreğinle kucakla. Bil ki Allah yürümeni dilediği o yol için gereken her türlü donanımı zaten kalbine koymuştur. Her sabah gözlerini açtığında, fecir vaktinin o derin sessizliğinde Rabbinden sana yol göstermesini iste. Ya Rabbi, karanlıklarımı nurunla aydınlat. Bana yürümem gereken doğru yolu göster. Zira ben kendimi sana teslim ettim. Diyerek güne dua ve zikirle başlamak, ruhunun ilahi ahenkle uyum kurmasını sağlar. Bu yolda yalnız yürüme, seni anlayan, ruhani gelişimini destekleyen gerçek manevi dostlar edin. İlim meclislerine katıl, öğrenmeye devam et. Aynı imanı paylaştığın insanlarla omuz omuza dur. Birbirine kenetlenen kalpler, en zorlu fırtınaları bile göğüsler. Bununla birlikte manevi yolculuğun en kritik duraklarından biri de halvettir. Yani yalnızlık ve inziva anlarıdır. Kalabalıkların gürültüsünden uzaklaştığın, kimsesiz hissettiğin o derin yalnızlık zamanları asla bir ceza değildir. Tıpkı peygamberlerin mağaralarda ya da ıssız çöllerde geçirdikleri o nurlu inziva dönemleri gibi senin yalnızlığın da ruhunun olgunlaşma vaktidir. O sessizliği içten sevmeyi öğren. Onu Allah'a en çok yaklaştığın anlar olarak değerlendir. Unutma ki aslında hiçbir zaman yalnız değilsin. Çünkü şah damarından daha yakın olan o yüce dost daima seninledir. İçinde korku ve yalnızlık büyüdüğünde ilahi kelama, Kur'an'a sığın. O sana "Üzülme, Allah bizimledir" diye fısıldar. Hayatının her adımında tefekkür et. Yaşadıklarını kaleme al. İç dünyanı ince ince gözlemle. Bu derin iç gözlem şüpheleri eritir ve imanını çelik gibi sağlamlaştırır. Allah tarafından özel bir amaçla bu aleme gönderilmiş olmak, benzersiz bir ihsan ve lütuftur. Takvimin hangi sayfasında yer alırsan, al, yılın her günü kendine özgü bir ilahi tecelli taşır ve senin bu dünyadaki rolüne dair ipuçları barındırır. Bu bilgelik sana yeryüzündeki yerini cesaret ve şuurla kucaklama gücü vermelidir. Kendini farklı hissetmen, ilahi işaretler alman, kalbinde taşıdığın o nadir hasletler ve geçtiğin ağır imtihanlar, hepsi seni asıl durağına taşıyan manevi rehber taşlarıdır.
Yolunu imanla, kararlılıkla ve derin bir teslimiyetle yürü. Kendini tanıma, çabandan vazgeçme. Duaları dilinle, kalbinle tut. Yalnızlığın o terbiye edici ateşinde olgunlaşmaktan yılma. Sen büyük bir planın, muazzam bir kainat kitabının en güzel satırlarından birisindir. Bu çağrıyı yiğitçe kabul et ve sana bahşedilen o olağanüstü amacı gerçekleştireceğine dair en küçük bir şüpheye yer verme. Ve asla unutma, attığın hiçbir adımda yalnız değilsin. Eğer kalbinin derinliklerine inmek ve kendini tanıma yolculuğunda daha ileriye gitmek istersen, ilk sabit yorumdaki bağlantıyı ziyaret etmeyi unutma. Bu kutlu manevi seyahatte bizimle yürümek, sırları birlikte açığa çıkarmak için kanala abone ol. Sağlıkla ve sevgiyle kal.